Merhaba millet, ben Fırat Duran. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videodaki içeriği yapay zeka ile seslendiriyorum. Ancak video içerisindeki görüşler tamamen gerçek hayatta yaşadığım deneyimlere dayanıyor. Size cihaz özelliklerini tek tek sayıp şu işlemcisi var, şu kadar RAM'i var, şöyle fotoğraf çekiyor, böyle video çekiyor diyerek zamanınızı almak istemiyorum. Çünkü özellikle fotoğraf konusu artık üst seviye telefonlarda belli bir eşiği aşmış durumda. Yıl 2026 ve kötü fotoğraf çeken bir amiral gemisi telefon neredeyse yok. Tabii ki 2, 3 hatta 5 telefonu yan yana koyup karşılaştırırsanız biri daha iyi, biri daha kötü çıkacaktır. Ama bu çoğu zaman küçük farklar oluyor. Fotoğraf çekiminde bulunduğunuz ortam, ışığın açısı, parlaklığı ve rengi gibi birçok faktör sonucu doğrudan etkiler. Mesela iPhone ile öğlen 12'de çektiğiniz bir fotoğraf size çok güzel gelebilirken, aynı sahneyi akşamüstü 4'te başka bir telefon daha iyi yakalayabilir. Bir şeyi de unutmamak lazım. Profesyonel işler yapmıyorsanız, çektiğiniz fotoğraflar ve videolar genelde yıllarca arşivde kalıyor. Eskiden fotoğraf çeker, çıktısını alır, güzel anıları evimizin bir köşesine asardık. Arada görür ve o günü hatırlardık. Ama günümüzde durum pek öyle değil. Abi şöyle fotoğraf çekiyor, abi böyle video çekiyor dediğimiz şeyler çoğu zaman telefonun depolama alanında yer kaplıyor. Ama dönüp tekrar bakmıyoruz bile. Bana göre normal kullanıcıların %90'ı fotoğrafı çekiyor, gerekirse sosyal medyada paylaşıyor ve sonra hayatına devam ediyor. Neyse, gelin inceleme kısmına geçelim. Tasarım. Tasarım konusu tamamen zevk meselesi ama çoğu kişi bu tasarımı sevdi diyebilirim. Yuvarlatılmış kenarlar ve düz yan hatlar gayet hoş duruyor. Benim burada tek eleştirim aslında yıllardır telefon sektöründe olan bir sorun. Çıplak telefon kullanmak çok zor. Kılıf kullanmıyorsanız telefon elinizde, cebinizde ya da tekstil yüzeylerde aşırı kaygan oluyor. Bu sadece bu modele özel bir durum değil. Bugün iPhone alsanız da Samsung alsanız da aynı problem var. Kılıf kullanıyorsanız sorun ortadan kalkıyor ama diyelim ki bir gün kılıfın canı cehenneme dediniz ve çıkardınız. Büyük ihtimalle telefon bir yerden düşecek. Ya cebinizden kayacak, ya elinizden kayacak ya da yataktan düşecek. Kılıf kullanmanın başka bir sorunu da içine toz ve küçük partiküllerin girmesi. Eğer ayda bir temizlemezseniz bu tozlar telefonu çizebilir. Onun dışında renkleri güzel, tasarım detayları güzel. Sadece telefonu tuttuğumuz kenarların hafif pürüzlü olması, küçük çıkıntılar olması tutuşu daha güvenli hale getirebilirdi. Telefon uzun kullanımda biraz ağır ama bu kategorideki çoğu telefon zaten ağır. Kamera çıkıntısı ise kullanımımı hiç etkilemedi. Bu arada telefonu aldığımdan beri birkaç kez düşürdüm. Beton zemine de düştü. Parke zemine de düştü. Kılıf ve ekran koruyucu cihazı gayet iyi korudu. Ekran. Ekran konusunda bir şikayetim yok. Yazın öğle sıcağında, güneş altında bile gayet yeterli parlaklık sunuyor. Birçok telefonda ekstra parlaklık modu olur. Bu telefonda yok gibi görünüyor ama aslında biraz garip bir yerde saklanmış. Ayarlar erişilebilirlik bölümüne gidip ekstra loş seçeneğini kapatmanız gerekiyor. Bunu kapattığınızda ekran bir tık daha aydınlanıyor. Yoğun ışık altında cihaz zaten bu modu otomatik olarak devre dışı bırakıyor. Eğer bir gün alışveriş merkezinde telefonların ekran parlaklığını karşılaştırmaya kalkarsanız bu ayarı unutmayın. Sonra telefonun ekranı karanlık demeyin. Belki tek eleştirim çözünürlük tarafında olabilir. Artık bu seviyede 4K ekran görsek güzel olurdu. Göz sağlığı konusunda ise Honor gerçekten ciddi çalışmış. Birçok telefonda sadece mavi ışık filtresi olurken burada birkaç farklı göz koruma modu bulunuyor. Performans. Performans tarafında hiçbir sorun yaşamadım. Takılma, donma gibi problemler hiç olmadı. Isınma konusu ise şöyle. Telefon aşırı ısınmıyor ama uzun süre yük altında kalırsa doğal olarak ısınıyor. Zaten 1 saat oyun oynarsan bırak da telefon biraz ısınsın. Wuthering Waves, Genshin Impact ve Diablo Immortal gibi oyunları uzun süre oynadım. Performans konusunda sizi üzmez diyebilirim. Yazılım. Yazılım tarafına gelirsek cihazı ilk çıktığında aldım. Android 15 ve macOS 9 ile gelmişti. Şu anda Android 16 ve macOS 10 kullanıyorum.
Yapay zeka araçlarıyla birlikte cihazı kullanmak gerçekten çok kolay hale gelmiş. Mesela fotoğraflardaki metinleri çok hızlı algılıyor ve kopyalayabiliyorsunuz. Diyelim ki biri size IBAN gönderdi ama tek mesajda karışık şekilde yazmış. Ekran görüntüsü alıyorsunuz, metni seçip kopyalıyorsunuz ve iş bitiyor. Güncelleme tarafında ise garip bir durum var. Benim cihazım yurt dışı olduğu için güncellemeler bana daha erken geliyor. Türkiye cihazlarına Android 16 yaklaşık 2 ay sonra geldi. 1-2 hafta fark anlarım ama aylarca beklemek bana da mantıklı gelmiyor. Bağlantı. Bağlantı tarafında Honor gerçekten iyi. Eski telefondan yeni telefona veri aktarmak çok kolaydı. Önceki telefonum iPhone 16 Pro'ydu ve aktarım beklediğimden daha hızlı oldu. Binlerce fotoğraf ve video varsa aktarım süresi uzun sürebilir. O yüzden yeni telefon almadan önce bilgisayara yedek almak iyi bir fikir. Honor'daki güzel özelliklerden biri de One Tap. İki cihazı birbirine dokundurarak dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz. Windows ile entegrasyonu da oldukça iyi. Dinamik kilit ve telefon bağlantısı özellikleri sorunsuz çalışıyor. Kamera. Kamera tarafında benim için kötü diyebileceğim bir durum olmadı. Bazı kullanıcılar yapay zekanın fazla müdahale ettiğini söylüyor ama ben sonuçlardan memnunum. Açıkçası aşırı detaylara takılmıyorum. YouTube'da biri biraz daha keskin çekmiş, diğeri biraz daha flu çekmiş. Bunlar benim için çok önemli değil. Sonuçta o farkları görmek için 3-5 kat zoom yapmanız gerekiyor. Bence önemli olan şey şu: çektiğin fotoğraf güzel mi, konu net mi, anlaşılır mı? Eğer cevap evetse bence mesele bitmiştir. Video tarafında da durum benzer. Telefon gayet iyi video çekiyor. Ama kabul etmek lazım. Video akıcılığı konusunda iPhone hala bir adım önde. Batarya. Batarya beni en çok etkileyen konulardan biri oldu. Oyun oynamazsanız sosyal medya kullanımıyla rahatlıkla bir günü çıkarıyor. Çok yoğun kullansanız bile gün içinde kısa bir şarj molasıyla devam edebilirsiniz. Şarj hızı da oldukça iyi. Kısa bir mola bile akşama kadar idare etmenizi sağlayabiliyor. Şu ana kadar 250'den fazla tam şarj yapmışım ve pil sağlığı hala %100. Güvenlik Face ID benzeri bir yüz tanıma sistemi var ve gerçekten çok iyi çalışıyor. Gece gündüz fark etmiyor. Ekranın kendi ışığı bile telefonu açmaya yetiyor. Parmak izi kullanmıyorum bile diyebilirim. Yüz tanıma çoğu zaman yeterli oluyor. Genel değerlendirme. Genel olarak baktığımda cihaz paket olarak oldukça başarılı. Tasarım, ekran, performans, batarya ve bağlantı konusunda ciddi bir sorun yaşamadım. Ama Honor'un Türkiye tarafında biraz daha kullanıcıları önemsemesi gerekiyor. Çünkü aksesuar bulmak gerçekten zor. Kılıf bulmak zor, ekran koruyucu bulmak zor. Magic 7 Pro'dan Magic 8 Pro'ya geçilir mi? Sponsorlu bir içerik olmadığı için açık konuşayım. Magic 7 Pro'dan Magic 8 Pro'ya geçmek eğer maddi olarak zorlayacaksa çok mantıklı değil. Ama bütçeniz rahatsa ve hevesiniz varsa tabii ki geçebilirsiniz. Eğer sıfır telefon alacak olsam büyük ihtimalle Magic 8 Pro alırım. Ama uygun fiyatlı bir seçenek arıyorsanız ikinci el Magic 7 Pro'da hala gayet iyi bir seçenek. Videonun sonuna geldik. Abone olup destek verirseniz sevinirim. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Gördüğümde mutlaka cevap vermeye çalışırım. Sana dürüst bir şey